Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Şimdi piyasalarda kıyamet verisi olarak da bilinen ABD tarafından enflasyon rakamları geldi. Sıcağı sıcağına bir video çekmek istedim. Yarım saat önce geldi bu veri, %9.1. Son 30 yılın neredeyse en yüksek rakamı. ABD'de enflasyon durdurulamıyor. ABD'de enflasyon patladı. ABD'de enflasyon aylardır sinyalini verdiği gibi, her videoda değindiğimiz gibi koşar adım çift taneleri doğru gidiyor. Şimdi bunun ben hem ekonomik olarak hem piyasalar açısından hem de siyasi sonuçlarından bahsedeceğiz. Bol bol değineceğiz. Bunları konuşacağız. Özellikle Fed'in hamlelerine bu enflasyon verisinin çok büyük etkisi olacak, konuşacağız. Tabii bizde bayram tatiliydi ama dünyadan da düzeni değiştirecek, dünya düzenini değiştirecek açıklamalar, haberler geldi arkadaşlar. Gelmeye de devam ediyor. İşte Japonya'daki olaylar, gösteriler, eylemler, Sri Lanka'daki eylemler vesaire dünya düzenini değiştirecek gerçekten olaylar olmaya başladı. Bunları da değineceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır video çekiyoruz YouTube üzerinden. İlk video çekmeye başladığımda herhalde YouTube'da çok fazla video çeken yoktu. Çok fazla analiz yapan yoktu. Dolar TL 2-3 TL seviyelerindeydi. Böyle dolar 7 lira olur mu, onları konuşuyorduk. Rahip Brunson krizinden beri bunları konuşmaya devam ediyoruz. Piyasaları değerlendiriyoruz. O zamandan beri bizi yalnız bırakmayan dostlar var. Her videoda böyle 1000'e yakın beğeni, 1000'den fazla beğeni, 1000'e yakın yorum. Her videoda böyle desteklerini görüyorum ben. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Her videoda bizi bırakmayan herkese, desteklerini esirgemeyen herkese bir teşekkürü borç biliyorum. Ve bu teşekkürü de ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki strateji hediyemiz için hemen duyurumuzu da yapmak istiyorum. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanalda abone olursanız strateji hediyesine katılmış olursunuz arkadaşlar. Etkinliğine katılmış olursunuz ve gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Katılmak çok basit ve bu bir hediye etkinliğidir arkadaşlar. İsterseniz şöyle hemen enflasyon verisiyle başlayalım. %9.1 olarak açıklandı. Son 30 yılın en yüksek rakamı. Özellikle ekonomik sonuçlarından, piyasalara etkisinden bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında, yani önümüzdeki günlerde Fed toplantısı var. Fed toplantısından 75 baz puan artış bekleniyordu. Bu 75 baz puan da olabilir. Bakın, 100 baz puan da olabilir. Bundan sonraki toplantılarda 100 baz puandan ben aşağı bir faiz artırımı beklemiyorum. Fed daha da şahinleşecek. Fed daha da faiz artırım oranlarını yukarı çekecek. Bu ne demek? Bu doların daha da değerlenmesi demek. Piyasaları tedirgin etmeye devam edecek. Maalesef böyle 6 ay, 1 yıl daha, en az 6 ay olmak üzere 1 yıla kadar uzanabilir, 2 yıla kadar uzanabilir. Fed baskısını sürekli böyle kafamızda hissetmeye devam edeceğiz piyasalar açısından. Bir kere Fed şahinleşecek. Fed'den sert faiz artırım oranları bekliyorum. Hani bu ayda belki 75 baz puan artırır ama gelecek toplantılarda kesinlikle 100 baz puan altında ben bir artış beklemiyorum. Önümüzdeki aylarda, yani Temmuz ayı, işte Ağustos ayı ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarında çift tanelerin geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun bu tarz sonuçları olacak. Altın gümüş tarafını sallayacak. Onu bir kere belirteyim. Zaten son 1,5 haftadır altın tarafına dikkat çekmiştim. Bakın, ons altın tarafına orayla ilgili de uyarılarım vardı. Umarım birçok kişi onu görmüştür ve dikkate almıştır. Tabii ki ben altının ve gümüşün dolar bazlı fiyatından bahsediyorum. Küresel bazlı fiyatından bahsediyorum. Hani TL bazlı beklentilerimde açıkçası çok fazla bir değişiklik yok. Geri çekilme olursa o seviyeleri zaten ben size aktaracağım. Onlar da birer fırsat olacak ama dolar bazlı, küresel bazlı fiyatlamasında tabii ki de oynaklık artacak. Yani bu veri arkadaşlar gerçekten piyasaları alt üst edecek bir veri ve daha da artmasını bekliyoruz. Kıyamet verisi de zaten boşuna dememişler. Şimdi dünyadaki düzeni değiştirecek haberler gelmeye başladı dedik. Sri Lanka'da arkadaşlar protestolar zaten son aylarda hepimizin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı, oradaki Cumhurbaşkanı tabii ki halkın saraya girmesinden sonra Maldivlere kaçtığı söyleniyor. Diğer bir ada ülkesi olan Maldivlere kaçtığı söyleniyor. Tabii ki arkadaşlar, yani bu kadar ekonomik zorluk içerisinde olan bir ülkenin bunun bir sonucu da oluyor. Yani halk tabii ki evinde huzursuzsa, işte ekonomik olarak zor durumdaysa, orada işte elektrik vesaire, bunlara ulaşım bile çok zordu. Elektrik kesintileri vesaire. Bu tarz sonuçları oluyor. Dünyada düzen değişiyor. Şimdi Sri Lanka'daki gösteriler işte başka ülkeleri de kaymaya başladı. Bu enflasyon dalgası işte bu tarz
ekonomisi zor olan ülkeleri daha da zora sokuyor maalesef. Bu tarz eylemleri ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani şöyle halka baktığımız zaman zaten gerçekten çok zor durumdalar. Yani hiçbir insan protestolara katılıp da şu duruma gelmek istemez arkadaşlar. Yani tabii ki insanlar aç demek ki, ve bu şekilde eylemler, protestolar oluyor. Şimdi eski Japonya Başbakanı arkadaşlar uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Japonya'da zaten Japon yenin değer kaybetmesinden bahsediyorduk. Oralarda bir olay olacağından bahsediyorduk. Asya'da da bakın kriz derinleşiyor. Şimdi Asya tarafında böyle Japonya'nın para birimi değer kaybetmesi demek tüm oradaki ülkeleri derinden etkilemesi demek arkadaşlar. Orası da karışıyor yavaş yavaş. Hani bu Japonya'daki işte eski başbakanın suikast vesaire bu olayların başlangıcı olabilir. Çünkü Japon yeni inanılmaz derece değer kaybetti arkadaşlar. Size bunu aktardım. Özellikle 97-98 Asya krizinden beri en yüksek seviyelere ulaştık. O zamandan beri ilk defa Japon yeni 137'lere ulaştı. 135 üzeri kaldıkça 150'ye doğru çıkışlar Japon yenine devam edecek ve oradan da haber akışlarına dikkat diyorum. Bakın şimdi ilk başbakan öldürüldü. Eski başbakan, bu tarz haberler gelecek arkadaşlar. Orada da bir karışıklık olabilir. Çünkü para birimi inanılmaz derecede değer kaybediyor. Düzeni değiştirecek olaylar gelmeye devam ediyor. Sri Lanka eylemler derken Japonya'da da yavaş yavaş böyle su ısınmaya başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti arkadaşlar. Orada da bakın bir karışıklık söz konusu olabilir. Hani siyasi olarak bir karışıklıktan bahsediyorum. Yoksa İngiltere'de eylemler vesaire olacağını düşünmüyorum. Orada da bu tarz olaylar gelişmeye başladı. Bakın dünyada düzeni değiştirecek olaylar arka arkaya gelmeye başladı. Dünyada düzen gerçekten değişebilir. Şimdi Amerika'da tabii enflasyonun patlaması, Biden ilk seçimde gidici arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu kadar enflasyonun patlaması demek, ekonominin zor duruma düşmesi demek. ABD gibi bir ülkede ilk seçimde başkanı gönderirler arkadaşlar. Şimdi tabii Biden sadece ekonomiyi kötü olarak yönetmiyor. Sadece enflasyon olarak bakmayın buna. Bu ABD borsaları inanılmaz derecede değer kaybetti. Özellikle Trump'tan sonra Biden'ın gelmesiyle beraber inanılmaz değer kayıpları oluştu. Ekonomiyi yönetemiyor Biden. O yüzden ilk seçimde gidici. Zaten biliyorsunuz son günlerde böyle işte Biden ifşası diye çıkan, oğlunun telefonundan çıkan görüntüler, işte böyle haberler vesaire, onları da görmüşsünüzdür. O olaylarda Biden'ın gitmesinde etkili olacaktır arkadaşlar. Yani Biden'ın ilk seçimde gideceğini düşünebiliriz. Peki piyasalarda son durum nedir? Tüm bu haberler ışığında dolar yükselmeye devam ediyor. Dolar tabi bayramda birazcık sakindi. Özellikle hafta açılışıyla beraber pazartesi güne itibaren, ama 17.40 üzerinde fiyattan bir dolar TL var. Şimdi ABD'de enflasyonun patlaması demek, Fed'in daha sert hamleler yapması demek arkadaşlar. Şimdi tabi ABD bu şekilde faiz artırırken diğer ülkeler de artırmaya devam ediyor. Mesela Güney Kore'den tarihi bir faiz artışı geldi. 50 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Şu an dünyada faiz artırmayan bir ülke yok arkadaşlar. Niye? Çünkü ABD artırıyor. Zaten doların sahibi olan ülke artırıyor. Tüm merkez bankaların döviz, yani döviz olarak kullandığı, parasını saklamak için kullandığı doların sahibi ABD artırıyor. Tüm ticarette kullanılan doların sahibi ABD faiz artırıyor. Böyle bir dönemde diğer ülkeler zaten faiz artırmaz, ayakta duramaz. O yüzden tüm ülkeler bakın 2022'nin başından itibaren sert faiz artışlarına gidiyor. Şimdi bizim ülkemizde tabii faizler sabit %14, %15 civarında seyrediyor. Bir artış yok. O yüzden doların önünü kesemiyoruz. Yani böyle bir ortamda işte rezerv yakmakla, müdahalelerle, yan önlemlerle doları tutamazsınız. Çünkü dünyada cidden küresel bir dolar değerlenmesi var. Bir kere bunu belirteyim arkadaşlar. 17.40 üzerinde fiyatlamaya başladık. Kademe kademe Fed'e kadar arkadaşlar 17.80'lere doğru ben çıkışın devam etmesini bekliyorum. Herhangi bir müdahale gelir mi? Gelirse bu 17'li seviyeleri tekrardan geri çekilme demek. Aşağıda 16.94 desteği var. Ama bir faiz artışı yapmadan maalesef çok büyük bir düşüş hareketi geleceğini düşünmüyorum. Gelirse 17 ve 16.80 aralığı bir destek hattıdır. Bunda çok fazla hani şu ortamda geleceğini düşünmüyorum. Yani 17'li seviyeleri gelse bile şu ortamda gerçekten hani bir faiz artışı olmadan bir başarıdır. Ben bunu size söyleyeyim.
Kademe kademe de 17.80'lere doğru doların çıkışını bekliyoruz. 17.40 üzerinde fiyat diyoruz. Bu direnç iyice yıpratılmaya başlandı. Kademe kademe 17.80'e. Bakın şimdi dolar TL'de ben size tehlikeden bahsedeyim. Dolar TL'de arkadaşlar şu özellikle 2021'in Aralık ayındaki düşüşünden sonra aylıklarda bakın şöyle bir mumdan sonra arkadaşlar böyle kademe kademe doldura doldura bu mumu kapatıyorsa burada gerçekten sıkıntı vardır. Şu seviye yani eski zirve 17.80 18.20 seviyesi kırıldıktan sonra öyle yukarıda 21-22 seviyesi tutmaz. Hele bir de buna böyle olumsuz birkaç haber akışı eklenirse gerçekten ciddi derecede para birimimiz değer kaybeder. Dolar para birimimiz karşısına inanılmaz derecede değerlenir. O yüzden gerçekten riskli bölgelere doğru gidiyoruz. Yani şöyle bir mumdan sonra teknik olarak bunu böyle dolduruyorsa sıkıntı var demektir. Şimdi dolar TL yerine mesela TL dolar şeklinde bakalım. Yani grafiğe bir de tersten bakalım. Teknik olarak ben size şunu göstereyim. Biraz teknik bilgisi olan herkes bakın şurada bir destek hattı var. Bu dolar TL'nin tam tersi olan grafik yani TL dolar grafiği arkadaşlar. Dolar TL değil de TL dolar olarak bakıyoruz şu an. Şuradaki destek hattı kırıldıktan sonra yani böyle 0.05 sentlere denk geliyor hemen hemen. Küsuratı da var. Bu seviye kırıldıktan sonra kendine yeni bir dip arayacaktır. Mesela geçmişte şu 7'li seviyelerindeyken şurada böyle aşırı değer kaybediyor. Rahip bunun son kriziyle beraber işte 7.24 sonra işte 5'lere kadar düşüş. Bakın burada çıkış olarak gözüküyor. Grafik tersten olduğu için. Böyle uzun yıllar boyunca bu destek hattını koruyor. Yani şuradaki destek hattı. Görüyorsunuz değil mi? Bakın dikkat edin. Bu destek hattı kırıldıktan sonra düşüşe bakın. Tepki veriyor ama bu düşüşün tepkisi direnci geçemiyor. Hop işte 18 atağı. Şimdi bu destek kırıldıktan sonra yani şu seviye 0.05 sent küsuratı da var işte 0.5-40'lara denk gelen bölge 5.5 sentler diyelim kabaca. Bu destek kırıldıktan sonra olacakları ben size söyleyeyim. Sert bir düşüş. Bu da dolar TL'nin yukarı yönlü hareket demek. Sonra onaya gelir. Ve daha sert bir düşüş. Yani çok ters bölgelere geliyoruz. Bu da dolar TL bölgesinin işte 17.80 18.20 bölgesi. O yüzden dikkat diyorum. Bakın tersten de baktık grafiğe gerçekten sıkıntılı bölgeler. Şimdi Euro TL'de tabii dolar endeksinin değerlenmesiyle beraber hani şöyle yataya bağladı. Euro'da da fırsat bölgeler yavaş yavaş gelmeye başladı ama tam değil. Tam değil onu söyleyeyim ben size. Bundan birkaç ay sonra Euro tarafında gerçekten güzel fırsatlar olacaktır ama şu an tercih etmiyorum. Ha bu değil ki Euro'da düşüş gelecek. 16.90 hatta 17 seviyesi üzerine kaldıkça 17.80 direnç attı. Geçilir geçilmez de 18.44'lere doğru gider. Ama dolar endeksi değerlendiği için Euro dolar paritesi düşüşte olduğu için şu anlık Euro'yu ben kendi adıma tercih etmiyorum. Şu an peki ne alınabilir? Sterlin. Benim gözlem sterlin arkadaşlar. Bakın Boris Johnson gidecek. Gidiyor. Zaten istifa etti. İstifasını da verdi. Sterlin tarafında bir atak bekliyorum ben. Bunu isterseniz sterlin dolar paritesi olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz sterlin TL paritesi olarak düşünebilirsiniz. Nerede? Size şöyle haftalık grafikten göstereyim. Tarihi desteklere doğru yaklaşıyoruz. Şöyle haftalık grafikten bakın şu çizgiye dikkat diyorum. Bu çizgi her dokunuşunda ciddi tepkiler vermiş 90'lardan beri aylık olarak haftalık olarak gerçekten ciddi bir destek attı. O da 1.15'lerden geçiyor. Parite şu an 1.18'lerde. Yani 1.15 altında ben sterlin dolar paritesinde alıcılı tarafta olurum. Ortaya uzun vadede bakın tekrardan böyle 1.20 1.30'lara çıktığımızda gerçekten ciddi kazançlar olacağını düşünüyorum. Yani 1.15 altına indiği an parite sterlin dolar paritesi orta ve uzun vade adına ben sterlin depolarım arkadaşlar. Yani sterlin hepsinden kazançlı hale gelecektir. Parite kaynaklı kazandıracağını düşünüyorum. Tabii ki o zaman sterlin TL paritesi nerede olur? Bunu kestirmek zor. Ama dediğim gibi işte dolardan sterline parite vesaire yapılabilir. Bu fırsatları da değerlendirebiliriz. Konuşacağız zaten. Sterlin dolar paritesi 1.15'e geldi an tamam ben sterline geçiş yapıyorum. Biraz elime sterlin alacağım vesaire diye videolarda size aktaracağım. Sterlin o yüzden tercih edilecek fırsat olan bir ürün olduğunu ben düşünüyorum. Peki TL olarak 19.70 desteği korunuyor. Ara destek olarak 20.30'larda bir destek hattımız var. Şu anlık 19.70 ve 20.30 benim için alım bölgeleridir. Gelirse alırım. 20.90'ın aşılmasıyla uzun vadede, orta vadede 21.80'lere doğru çıkışın
Devamını bekliyoruz. Şimdi altını değerlendirelim. Altın tarafı arkadaşlar, ben size bayramdan önce uyarılarımı yaptım. Bakın o videolarda dedim ki 1800 seviyeler zorlanıyor. Bakın 1810-1815 bölgesi. Buranın altına kırdık. Altında hedefimiz artık 1680 bölgesi dedim. 1800 dolar civarındayken son videoları açın. Düşüşten önce size uyarımı yaptım. Şimdi tabii ki şunu da ekledim. Hani gram TL'de benim herhangi bir beklentimde değişiklik yok. Orta ve uzun vadede yükseliş bekliyorum. Ama dolar bazlı. Yani işte ons altına yatırım yapan, direkt ons alan, direkt işte kriptolarda Pax G alan, ons altın alanlar için bu uyarım dedim. Gram altın tarafında bir geri çekilme olabilir ama bu da sınırlı olacak ve bu da alım fırsatı olacak dedim. Yani orayla ilgili herhangi bir düşüncemde bir değişiklik yok. Ons altına peki ne bekliyoruz bundan sonra? 1680 desteği şu anlık destek attı. Bu seviyelere doğru satış devam edecektir. Özellikle ABD'deki enflasyon verisinden sonra Fed'in işte sert önlemler alacağını düşünürsek piyasa zaten bunu fiyatlıyor. 1680'e doğru geri çekilme olacaktır. Buradan tekrardan dönüşler almayı beklerim. Tekrardan konuşacağız. Gram altın bazında, gram TL bazında baktığımızda 925'e doğru geri çekilmeler olabilir. 925-940 aralığı benim için gram altının birer alım bölgesidir. Gelirse alırım. Orta ve uzun vadede 1000 TL üzerine çıkmasını tekrardan bekliyoruz. Gram gümüş TL 10 TL civarına yaklaşmalarda alırım. 10 TL civarı benim için alım bölgesidir. Tekrar dönüşlerde 11-11.30 seviyelerine kadar çıkışın devamını bekliyoruz. Borsa ABD'deki enflasyon verisiyle beraber kısa bir satış yedi. Ama borsa bakın tüm hamlelere rağmen hala çok güçlü. 2350 gerçekten tarihi bir destek olarak korunmaya devam ediyor. Altını beklemiyorum şu anlık. Üzerindeki her kalışta 2550'ye doğru çıkışın devamını bekliyorum. Borsadaki her geri çekilme bana göre alım fırsatıdır. Bunu da sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi buradan hemen Bitcoin'i değerlendirmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de enflasyon verisiyle beraber 19 bin dolarlara kadar indik. Bu ne demek oluyor? Tabii ki enflasyon verisiyle beraber Fed'in sert hamleler yapacağını piyasa fiyatlamaya başladı. Burada bir panik havası oluştu. Onu söyleyeyim ama şu zamana kadar, yani 18 Temmuz 20 Temmuz'a kadar arkadaşlar 18.700 18.600 desteğini ben korumasını bekliyorum. 18'de 20 Temmuz arasında Bitcoin tarafı bir atak yapacaktır. Bu aşağı yönlü yukarı yönlü olabilir. Şimdi yön hakkındaki tahminimi size söyleyeceğim. Onun öncesinde o zamana kadar, yani önümüzdeki 5-6 gün boyunca 18.600'de kabaca 21 bin dolar arasında Bitcoin'in gitmesini bekliyorum. 18 bin, 18.500, 19 bin alıcılı tarafta olurum. 22 bin 23 bin dolar bölgesinde ise satıcılı tarafta olurum. 18 Temmuz'dan sonra 22 Temmuz 25 Temmuz bu aralıklar karar bölgesi olacak. Şu anlık 5-6 günlük daha süremiz var. O zamana kadar çok büyük bir hareket beklemiyorum. O zaman işte Fed'in hamlesine göre Bitcoin'de de tekrardan bir atak gelecek arkadaşlar. Yani önümüzdeki günlerde bu atağın yönü net olarak belli olacak. Eğer ki o zamana kadar böyle 19.200, 19.500'ü koruyabilirse böyle bir 25.000 hata beklerim ben. Tekrardan o zamanlar geldiği zaman konuşacağız arkadaşlar. Şu anlık dediğim gibi 18 Temmuz'da 22 Temmuz aralığına kadar Bitcoin'de ben 18.600'de 22.000 dolar bölgesi aralığında gitgeller bekliyorum. Şimdilik son düşüncelerim kripto para tarafı ile ilgili bu şekilde. Tekrardan konuşacağız. Yorumlara sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın.